Herkese selam arkadaşlar. 8.01.2024 saat 14.36 itibariyle videonun kaydını alıyorum. Konumuz Riff. Riff'i inceleyeceğiz ve Riff üzerinde nasıl bir strateji uygularız ona bakacağız. Haydi dönelim Riff'e. CoinMarketCap'teki verilerine bakalım Riff'in. Riff gördüğün gibi 2021 boğasının sonuna doğru piyasaya çıkmış. Orada doğru düzgün bir prim yapamamış ama ayı sezonunda bayağı güzel eşlik etmiş arkadaşlar. Arzı sınırsız olması büyük bir handikap. Uzun vadeli yatırım açısından fiyat ne kadar dibe gelirse gelsin, uzun vadeli yatırım açısından ben kendi adıma söyleyeyim, ben yokum Rift'te. Alsat yapar mıyım Rift'te? Alsat yapacaksam Rift'te alsat yapmama da gerek yok. Çünkü çok güzel enstrümanlar var piyasada. Trade yapacağın, değiştirebileceğin, çok daha elverişli enstrümanlar var. Ama Rift'le ilgili şöyle bir durum var. Türk yatırımcısının gerçekten çok rağbet ettiği, bugün mü artık dün için mi bilmiyorum ama yani çok almış Türk yatırımcısı. Bir şekilde bunu bir ara güzelleme yapmışlar büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle değil, zaten şurada büyük bir güzelleme vardı. Zaten burası mal yedirme yeri olduğu için o sırada piyasanın genelinde Rift'te de bayağı bir güzelleme vardı. Şurada bir haftalık kırılım yapmıştı. O haftalık kırılımda ben de gideceğine inanarak burada girmiştim. Fakat geri dönüp iki hafta öncesinin altında teması görür görmez ben kaçtım abi. Kaçtım Rift'ten yani. Yani gitmeyeceğini belli etti zaten orada. Gerek yoktu. Kaçacağın yeri de güzel tespit etmen lazım. Trade amaçlı zaten piyasada işlem açtıysan kesinlikle ve de kesinlikle pozisyonu açarken daha stop ve kar seviyelerini mutlaka yazmış olman gerekiyor. Terste kalmak diye bir şey olamaz arkadaşlar piyasada. Ben terste kaldım diye canlı yayına gelen arkadaşları kabul etmiyorum. Kesinlikle terste kalamazsın. Dün başlayıp bugün trader olamazsın. Trader olmak çok uzun seneler gerektiren, çelik gibi irade, sağlam sinirler gerektiren, psikolojinin çok sağlam olan insanların ve piyasayı tamamen çözmüş ve psikolojisini bilen arkadaşların yapabileceği bir iş arkadaşlar. Sen anca Bitcoin oynarsın, Ethereum oynarsın. Onlar trader. Tamam mı? Benim buradaki lafım gerçekten iyi traderlara değil, onlara büyük saygı duyuyorum. Çünkü traderlık dünyada yapabileceğin en zor işlerden biri arkadaşlar. Yani o kadar çok etmen var ki başa çıkman gereken, kendinle alakalı zaten büyük olaylar var. Kendi yetişme tarzın, karakterinle alakalı büyük olaylar var. Karakterin trader olmaya müsait değilse hiç uğraşma, hiç bulaşma, uzun vadeli yatırımcı ol, keyfine bak. Peki ne dedik? Sınırsız arz Rift'te bize zaten Rift diyor ki bana uzun vadeli yatırım falan bana yapma diyor. Çünkü ben de diyor projenin sahipleri diyor ki biz de diyor bu projeye uzun vadeli falan bakmıyoruz diyor. Biz diyor çoğaltıp insanlara mal satmak istiyoruz anlamına geliyor sınırsız arz benim gözümde. Ki zaten öyle de yapmışlar arkadaşlar. Yani 2021'den bu yana ara sıra piyasanın yukarı yaptığı yerlerde hafiften yukarı atışlar var Rift'te. Ama sonra tekrar boynu bükükleri oynamış. Aynı şey burada da geçerli. Bu son yükselişte mesela Eylül'ün sonunda başlayan yükselişte işte Solana olsun, ADA olsun, Rose olsun, Optimism olsun, Near olsun. Yani burada benim gördüklerim içinde. Ethereum olsun. Efendime söyleyeyim, AVAX olsun, Algo da dahil. Bunlar mesela çok güzel primler yapmasına rağmen Riff'i gördüğünüz gibi yine güçsüz bir trend açısıyla yukarı doğru yaptığı hareketi hemen geri vermiş arkadaşlar. 2-3 günde baş aşağı gelmiş. Bunun sebebi de biliyorsunuz Binance'ın izleme listesine almaya karar vermesi Riff'i. Riff gibi birkaç tane bu XMR, XLM falan onları da aldı galiba. Dash'ı falan aldı.
Zaten şimdi bak Dash, XLM, XMR, başka birkaç tane daha var. Eski 2018 boğasını görmüş. 2018 boğasında da %1 milyonun üzerinde primler getirmiş enstrümanlar. Bunların zaten delist olması normal arkadaşlar bir şekilde. Çünkü artık işlerini bitirmişler. Binance'a yük zaten bunlar artık. Binance çünkü istiyor ki ben diyor öbür taraftan diyor launchpad'lerim çalışsın diyor. Kendi diyor para birimim olan BNB stabil coin gibi duruyor orada zaten BNB. Efendim insanlar BNB'yi alsın. O öbür tarafta diyor kitlesinler diyor. BNB'nin değeri düşmesin. Aksine devamlı yukarı gitsin launchpad'lerle diyor. Binance ne yapıyor bunları? Çok bile durdu bence. 2018 boğasında olan çok iyi primler yapmış enstrümanları ufak ufak temizliyor. Onları temizleyip onların yerine yeni çöp veya iyi projeleri getiriyor arkadaşlar. Bu çöpmüş, iyiymiş, kötüymüş. Binance için pek geçerli bir şey, yöneticiler için öyle bir durumun geçerli olduğunu zannetmiyorum. Amaç orada hep başka, hep tazelemek gibi duruyor. Fakat Rift daha 2021'de çıkmış. Yani 2021'den bu yana zaten baş aşağı hiç Binance'ın bile tahammülü kalmamış. Düşün, yatırımcısı hala tahammül ediyorsa Binance'ın yani bu kadar kısa sürede Rift denen proje üzerinde Binance'ın bile tahammülü kalmamış. Değil mi? Yöneticileri şaibeli arkadaşlar. Çünkü neden şaibeli? Biz işte mal satmadık falan deyip ondan sonra mal sattıkları ortaya çıktı. Proje şöyle, proje böyle güzelce allayıp pulladılar bunu biliyorsun. Çok güzel pırıl pırıl ambalajlara sardılar. Ama sonuç olarak döndük dolaştık geldik çok kısa zamanda. Riff'in ambalajını açtığımız zaman Riff'in içinde bomboş bir şey çıktığını gördük. Yani ambalajın içi boş arkadaşlar. Ambalaj güzel, içerisi boş. Yani bu proje reklam yaparak, güzel reklamlar yaparak, ajansı büyük ihtimalle iyi bunun, güzel çalışmış. Yani kendilerine ekmek kapısı yapmışlar buraya, öyle gözüküyor. Uzun vadeli yatırımdan ben kaçarım. Zaten sınırsız arzı gördüğüm zaman hiç işim olmaz uzun vadeli yatırımla. Ya burası uzun vadeli yatırım çizgileri ama ben girmem. Yani Rift'te aslında 1, 2, 3 bu 3 yerden uzun vadeli yatırım yapılabilir diyeceğim ama sınırsız arz olduğu için uzun vadeli yapılmaz. 200 günlük elzemdir arkadaşlar. 200 günlüğün üstünde veya altındaki kapanışlarda bir şekilde Rift'ten alırsın, kaçarsın, bir şeyler yaparsın. Yani 200 günlüğün altında kapanış şurası neresi? November 2021. Değil mi? 26 Kasım'da 200 günlüğün altında kapanış yaptığında sen kaçsaydın Rift'ten bu güzel o kadar güzellemeye rağmen yani burada bir kaçayım tedbir amaçlı deseydin böyle bir zarardan kurtaracaktı seni 200 günlük. Ve paran cebinde kalacaktı. Tırnaklarını yemeyecektin. Bugüne kadar beklemeyecektin Rift'e. Hadi burada bir daha girer çıkardın tekrar burada kaçardın veya short açardın. Yani short'tan para kazandırmış gördüğün gibi. Rift tamamen short'tan para kazandırmış. Long'la alakası yok Rift'in. Mahalleye uğrayan yok yani. Habire short açmış millet. Yine buradaki yükselişte de 200 günlüğün üzerinde kapatmış, dayanamamış, tekrar 200 günlüğün altında kapanış. Hadi aşağı devam ediyor şu anda. 200 günlük takip edilebilir, bilmiyorum. Türk yatırımcısı için umarım bir an önce buradan bir pump yapar. Yani bir sürü abuk subuk shitcoin bu zaman zarfında 10 tane 15 tane pump'ı var o shitcoin'lerin, en azından kaçacak yer bırakmış sana. Bir yerlerden kaçmışsın. Yani şöyle pump'lar var mesela. Taraftar coin'lerde bile. Rift'te hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani en azından bir finansörle falan anlaşsalar yani veya buraya bir botla anlaşsalar, bir botu bağlasalar buraya, arada bir pump falan yaptırsalar, o küçük kısa operasyonlar yapsalar, demek ki el vermiyor. Arzı o kadar millete dağıttılar ki arzı toplama ihtiyacı falan duymuyorlar artık. Bilmiyorum.
İçerisini pek bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Teknik yönden baktığım zaman 200 günlük çalışıyor. 200 günlüğün üstünde ve altındaki kapanışlarda giriş çıkış yapılabilir. Onun haricinde uzun vadeli yatırımda ben yokum. Kısa vadeli alırım satarım, hiç sorun değil. Hatta bakayım 50 günlük 50 günlükte güzel çalışıyor açıkçası. Trade yapabilirsin üzerinde. Ama ben bunu alayım, RIF şöyle olacakmış, 1 dolar olacakmış, 10 dolar olacakmış. Beni bununla kimse kandıramaz arkadaşlar. RIF'te sınırsız arzlara girmem. Olur, 200 günün üzerinde kapanış görürüm. Ondan sonra buradan 1 dolara gider, taşırım 1 dolara kadar. 200 günün üzerinde altında kapanış yapmadığı sürece taşırım, ne olacak? Bir sorunum yok ki. Öyle değil mi? Onun haricinde ne diyeyim RIF ile alakalı? Allah kolaylık versin buralardan alıp da hala tutan arkadaşlara. Dediğim gibi hiçbir zaman tek bir enstrümana tek bir fiyattan tüm parayla giriş asla yapılmaz arkadaşlar. Bu çok çok büyük bir hatadır. Bu hataya düşmüşsen eğer sana diyecek hiçbir şeyimiz yok gerçekten. Yani kim ne diyecek? Ancak dua ederiz senin için. Bir an önce zararını kurtar, kâra geç. En azından bir beyaz sayfa aç diye. Burada açtığın ne pozisyon açarsan aç, RIF'te veya çok da iyi bir projede bile açsan, açtığın fiyatın, diyelim ki geldin buradan açtın RIF'i fiyatını. Açtığın fiyatın o enstrümanın en dibi değil de senin açtığın fiyatın en tepesi olduğunu düşünerek pozisyon aç. Yani buradan 3 kademe 4 kademe aşağı sarkma ihtimalini düşünerek pozisyon büyüklüğünü belirle ki rahat edersin. Yani kafayı koyduğun zaman yastığa rahat rahat uyursun. Onun haricinde tek bir fiyattan tek hamlede bütün parayı, hatta bir de vadeli de 10x 20x açıyorsan Allah sana kolaylık versin. Buraları uzun vade bak. Önümüzdeki 3 sene 5 sene sana lazım olmayacak parayla buralarda dolaş. Huzurunu kaçırma yeter arkadaşlar. Yani huzurun kaçmasın, param bitmesin, kurşunun bitmesin, kesinlikle para kazanırsın. Risk ve kasa yönetimini ne olur? Üzerine eğil, o konuyu çöz. O konuyu çözersen ben para kaybetmek istiyorum desem bile para kaybetmeyeceksin çünkü. Borsalar dükkanı kapatıp gitmezse tabii. Bu piyasa dükkanı kapatıp gitmezse. Onun haricinde ne diyebilirim? Başka bir şey diyemiyorum. Rune'de birazcık hareket var. Rose'da var. %1 falan hikaye arkadaşlar kripto piyasası. Kripto piyasası için %8'lik 10'luk marjlar bile hikaye. Onu da çöz. Yani %1, %2 bir şey değil. O yüzden RIF ile alakalı umarım yukarıdan almış hala bekleyen arkadaşlar unutsunlar bence. Maliyet de yapmaya gerek yok. RIF'te maliyet yapacağına canın sıkılmasın, psikolojini bozma. Başka enstrümanlarda alım yap. Diplere gelmiş enstrümanlarda. Hani sanki RIF'i burada maliyetliyormuş gibi davran ama başka enstrümanlara yatırım yap. Daha rahat edersin gibi geliyor. Çünkü buradan RIF buradan yukarı hareket yapsa daha 0.011 seviyelerinde yatırımcısının maliyetine ulaşacak ki 0.011 seviyesinde de büyük ihtimalle herkes burada elindeki malı boşaltmaya kalkar. Lanet olsun diyerek. Diyeceğim bundan ibaret. Kendine iyi bak. Majör projelerle alakalı daha çok video çekeceğim bundan sonra. Avax'la, Ada'yla, Algo'yla, efendime söyleyeyim, Phantom'la, Optimizm'le, Solana'yla alakalı daha birkaç tane daha var. Ethereum'la alakalı, Bitcoin'le alakalı tabii. Daha güncel videolar çekeceğim. Yani arada bir güncelleyeceğim. Yine son durumlara devamlı o video kayıtlarına bakacağız. Canlı yayınlarda sen de bize katılabilirsin. Bilgin varsa, fikrin varsa, araştırıyorsan bizim gibi araştırma konusunda kendini iyi görüyorsan ve yeni şeyler bulduğuna inanıyorsan lütfen bizle paylaş. Biz zaten her şeyimizi paylaşıyoruz canlı yayınlarda arkadaşlar. Birbirimizle. Çok bilgili arkadaşlarımız var kanalımızda. Onlar da aynı şekilde yaptıkları araştırmaları bizlerle paylaşıyorlar. Kimseden bir şey saklamıyoruz, gizlemiyoruz.
Ama kimseye oradan al, buradan sat, bu şöyle gider, buradan buraya gidecek, buradan buraya düşecek, burada satarsın, burada tekrar alırsın. Böyle bir şey tabii ki yapmıyoruz arkadaşlar. Müneccim değiliz. Biz de piyasayı takip ediyoruz. Ne diyor mesela RIF şu anda? 200 günlüğün altına attığı andan itibaren sat beni demiş. Acı ama gerçek. Sat beni demiş. 200 günlüğün üzerine bir daha çıkarsa, eğer RIF'le ilgilenmeye devam ediyorsan alırsın tekrar. Ama 200 günlük stratejisini tek bir enstrümanda uygulamak çok büyük bir hataya yol açar. Bunu en az 7-8 200 günlüğe uyum sağlamış enstrümanla uygulaman senin için büyük avantaj olacaktır. Dediğim gibi tek enstrümanla yine çok büyük riske atmış oluyorsun kendini çünkü. Kendine şimdilik iyi bak. Videolar devam edecek. Kanala abone olmayı, bildirimleri de açmayı canlı yayınlar için. Twitter ve Telegram'a da üye olabilirsin. Oralardan da ara sıra kademeler paylaşıyoruz. Setup'lar oluşturulmuşsa bazı pumpcoin'lerde pumpcoin listemiz var. Oradaki setup'ları tespit edip cüzdanlarda kontrol edip toplanmış mı, kısa vadeli bir operasyona maruz bırakılır mı bırakılmaz mı diye kırılımlarla alakalı orada listelerde paylaşıyoruz. Şimdilik kendine iyi bak, sağlıcakla kal, görüşmek üzere.